Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Çocuğum Arzu evi terk etti. Bir baba olarak eve geri dönmesini istiyorum. Eğer evlenecekse de gelsin adam akıllı konuşalım. Namusumuza laf gelmesin. Her şeyin bir yolu yordamı var. Bizi buralara kadar getirdin ya. Ne olacak bu çocuğun elinden ne çekeceğiz? Bak kadın geldiğinde saçma sapan şeyler söyleme. Sonra fena oluruz ona göre. Sevgili izleyiciler, baba güven demektir. Baba evi diye tabir edilen olgu ise en zor durumda sığınılacak bir çatı demektir. Gelin şimdi sizi kız çocuklarını arayan bir aileyle tanıştırayım. Ne zaman kaçtı kızınız evden? Vallahi 2 hafta olmuş ama beni bilgilendirmesi çok geç oldu. Liseye mi gidiyordu? 2 sene okudu. Okulu bırakmak istediğini söyledi. Bize karışmadı. İşe de gitti. Kendine göre bir iş buldu ama yani. Polise haber verdiniz mi hemen? Hayır, polise haber vermedik. Neden? Biz kendimiz baktık, araştırdık. Herhangi bir şey bulamadık. Siz neden bu kadını korkutmaya çalışıyorsunuz benim yanımda ve gözümün önünde? Ne korkutması? Seni korkutuyor muyum ben? Söylesene ya. Hemen gidiyorsunuz, kadını alıyorsunuz adamın yanından. Siz bir bahane uydurup hemen kadını alıyorsunuz, Arzu'yu buraya getirtiyorum. Tamam. Ya kardeşim, kaç dakikadır bekliyoruz. Bir çay may bir şey yok mu kardeşim? Ya tamam sinirlenme insanlara. Tut, karışma sen. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hoş geldiniz. Rahatsız olmayın. Hoş geldiniz Muharrem Bey. Hoş bulduk da bayağı bekledik sizi. Yoğunum, çok yoğunuz. Acele ettim, elimden geldiğince hızlı gelmeye çalıştım. Siz de hoş geldiniz Döne Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş Nasılsınız, geldiniz. iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl iyi olunacaksa işte. Ben hikayenizi biraz biliyorum. Ama tabii izleyicilerimizin de duyması için programımıza neden başvurduğunuzu sormak istiyorum. Kimden bir şans istiyorsunuz? Programa ben başvurdum. Hı hı. Bizim küçük çocuğumuz Arzu evden kaçtı. Nereye gitti, nerede kalıyor, kaç zamandır nerelerde hiç bilmiyoruz. Bize bunu bulun, benim başımı belaya sokmasın. Bir dakika, kaç yaşında Arzu? 17 yaşında. Öyle değil mi? 17 yaşında. 18 yaşında. 18 yaşında mı 17 yaşında mı? Ne fark eder? Ha 17, ha 18. Çok Kocaya fark gidecek eder. yaşa geldi 18 işte. O benim yavrum, o benim kınalı kuzum. Şimdi 18 yaşındaysa reşit olmuş oluyor. 17 yaşındaysa reşit olmuş olmuyor. O yüzden. Hanımefendi fark eden bir şey yok ki. Evlenmek istedikten sonra bunun adabı var, kuralı var. Gelir isterler, biz de veririz. Olur biter. Yani şimdi 17-18 o yüzden önemli. O yüzden 2 kez sordum. Ne zaman doğdu? Söylesene Döne. 2 hafta önce 18 yaşına bastı. Ne zaman kaçtı kızınız evden? Vallahi 2 hafta olmuş ama yani beni bilgilendirmesi çok geç oldu. Ben eve geldim, yattım. Sonra beni bir Fark etmediniz mi kızınızın evde olmadığını? normalde benden geç geliyordu. Ben o gelene kadar da yatmazdım. Ama o gün geldim, uyku bastırdı. Bir şekilde sızmışım. Sonra bunun dürtüklemesiyle uyandım. Zaten ayağa kalktım, yani zıpladım çocuk kız yok diye. Peki bir şey soracağım. Gündüz mü kaçtı, gece mi kaçtı? Saat 5'e doğruydu babasının işten gelmesine az bir zaman kalmıştı. Anne, Öğleden ben bir- sonra, akşamüstü. Evet. Anne ben bir arkadaşlarımla buluşup geri geleyim dedi. Hı hı. Ben dedim kızım gitme baban gelir şimdi tatsızlık çıkmasın. Hı hı. Anne illa gideyim dedi ısrar etti.
Dayanamadım. Yani Hiç çok böyle önemli. şeyler daha önce yaşanmış mıydı? Hiç yapmadı böyle bir şey. İlk defa oluyor. Peki böyle telefonuyla çok oynar mıydı? Sizinle ilişkisi nasıldı? Odasına kapanır mıydı? Nasıl? Zaten en kötü huyu da odu. Bu sosyal platformlarda telefonla oynamak, arkadaşları. Yani Tanıyor musunuz arkadaşlarını falan? ben çok tanımam. Anası daha iyi bilir. Siz tanıyor muydunuz arkadaşlarını? 2 hafta Bu arada siz neden bir tane çay söylediniz? Eşinize niye söylemediniz? Biz de içmez miyiz Dönen Hanım bir çay? olur. İçeriz. Biz de bir çay alalım mı arkadaşlar? Telefonunuzun sesini kısın. Arkadaşlarını tanıyor muydunuz siz annesi olarak? O liseden arkadaşlarından bağlantısını kesmemişti. 2 hafta önce gitmeden. Liseye mi gidiyordu? 2 sene okudu. Sonra işe gideceğim dedi. Okulu bırakmak istediğini söyledi. Bize karışmadı. İşe de gitti. Kendine göre bir iş buldu ama yani. Lisede okulu bıraktı o zaman. Kendi isteğiyle mi bıraktı? Kendi isteğiyle bıraktı tabii. Ben öyle şeylere karışmam. Siz çalışmasını istememiş miydiniz? Ben okursa da, çalışsa da o işlere Arkasında karışmam. mıydınız? Tabii ki arkasındaydım. İlişkiniz nasıldı kızınızla? Ben öyle çok sıkı fıkı bir ilişkiye girmem. Anasıyla arası vardır. Ondan konuşur, Peki siz o bana arkadaşlarını öğretir. falan tanır mıydınız kızınızın? Görüştüğü biri var mıydı? Bir Görkem diye bir çocuktan görüşüyordu. Hı hı. Öyle kötü anlamda değil. Sadece okul arkadaşı. Nasıl kötü anlamda değil ya. Her gün birlikteydiler. Çıkıyorlardı, ediyorlardı. Biraz yüksek sesle konuşun Dönen Hanım. Duyamıyorum sizi. İş yerinde beraber çalışıyorlardı bu çocukla. Arkadaşça mı? Arkadaşçaydılar. Ne Derslerine arkadaşçası ya. Birlikte görüşüyorlardı. Flört mü ediyorlardı? etmiyorlardı. Flört yoktu. Sadece derslerine yardımcı oluyordu bu çocuk onun. Tamam. İyi bir çocuk. Bir tek onu mu tanıyordunuz Dönen Hanım? Onu tanıyordum. Bir de 2 hafta önce arkadaşları gelmişti eve. Siz tanıyor muydunuz o beyefendiyi, Görkem'i? Yani tanışıklığım oldu. Nasıl biriydi? Bir baba olarak hiç böyle çocuğun peşine düştünüz mü? Nasıl bir ailesi var? Gittim, ailesinin yanına gittim. Heh. Söyledim, dedim yani aralarında bir şey varsa bu işin yolu yordamı var kardeşim. Çıktım geldim sonra. Siz hemen ikili ilişkiye yordunuz. Arkadaşça değildir diye düşündüm. Bir erkekle bir kız arasında başka nasıl bir ilişki olabilir? Ama bunlar dost da olabilir ya hani. Yani Hanımefendi. arkadaş olabilir, dost olabilir. Liseden birbirlerine destek veriyor olabilirler. Hani biz bunun örneklerini çok görüyoruz. Hanımefendi Ders biz çalışıyor doğuluyuz. olabilirler. Bizde öyle şeyler Doğru olmaz. olmanız bunların farklı olduğunu göstermez ama ya. Hanımefendi benim bir prestijim var. Kendi mahallemde, kendi semtimde. Benim kızımı bir erkeğin yanında gördüklerinde bana ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyeceklerini hepimiz biliyoruz tabii ki. Neyse. Peki cep telefonu var mıydı kızınızın? Cep telefonu vardı. Vardı. Çok böyle odasına kapanıp saatlerce telefonla vakit geçirir miydi? Sizden kopuk muydu? Çocuk evden pek çıkmazdı. İçine kapanıktı. Hı. Odasına girerdi. Cep telefonundan sosyal medyalarda gezerdi normal çocuklar gibi. Öyle kötü bir şeyler yapmaz yani. Kötü bir ahlak, kötü bir hareketlerini yakalamadım, görmedim. Yok. Odasının ışıkları sürekli yanardı. Yatarken, giderken, geçerken görürdüm. İçeride telefonla fısır fısır biriyle konuşurdu sabahlara kadar. Kimle konuştuğunu bilmez miydiniz? Kim olduğunu bilmiyorum. Neden? Ama sabaha kadar fısır fısır konuşurdu biriyle. Neden konuşmuyordunuz çocuğunuzla? Kimle konuştuğunu Ben öğren. muhatap olmam öyle şeylerle. Anası konuşur. Siz bilir miydiniz? Ben biliyordum. Evet. Ama o öyle kötü anlamda değil. Siz her şey Arkadaşça. kontrol altındaydı Evet. yani. Kızınız yanlış bir şey yapmaz. Evet. Kötü bir alışkanlığı yok. Evet. Yanlış arkadaşları yok. Evet. Ondan sonra okulu yarıda bıraktı, çalışmak Evet. istedi. Onun dışında evden çıkmayan, odasında sizinle vakit geçiren bir kız mı düşünmeliyim? Evet, öyle düşünmelisiniz. Gayet dediğiniz, tarif ettiğiniz şeye uyuyor yani. Peki 2 hafta önce saat 5 sularında ben arkadaşıma gidiyorum deyip gitti evden. Sonra bir daha hiç haber alamadınız mı? Alamadık. Arkadaşlarını aradınız mı o Görkem Bey denilen kişiyi? Aradım, hiçbirisi görmediğini söyledi. Hiç kimseyle görüşmemiş. Görüşmemiş.
O gideceğim dediği arkadaşına gitmemiş. Gitmemiş. Peki onun dışında başka arkadaşları var mıydı sorup soracağınız? Başka arkadaşını bilmiyorum. Sadece eve gelenleri biliyorum. Peki Daha nereye önceden gitmiş olabilir? Siz görüştüklerini. annesi ve babası olarak düşündüğünüzde ne diyorsunuz? Nereye gitmiş olabilir bu çocuk? Hanımefendi, ben yatıyordum. Beni dürterek uyandırdı. Kız gelmedi dedi. Biz sabaha kadar bekledik. Benim işe gideceğim saate kadar gelir diye düşünüyorduk. Hı hı. Ama gelmedi. Sonra birlikte çıktık döneyle sokak sokak gezdik. Nerelere gidebilir diye baktık. Polise haber verdiniz mi hemen? Hayır, polise haber vermedik. Neden? Biz kendimiz baktık, araştırdık. Eski çalıştığı yere gittik ki o zaman bana yoldayken söyledi işten ayrıldığını. Ama biz yine de gittik, sorduk. Burada kimlerle görüşüyordu, kimlerle birlikteydi sorduk. Ama herhangi bir şey çıkaramadık, herhangi bir şey bulamadık. Peki bulamayınca polise gitmediniz mi? Hayır gitmedik. Ben kendi çevreme haber verdim. Arkadaşlarım, mahalle arkadaşlarım, iş arkadaşlarım. Bunlara fotoğraflarını dağıttım. İşte Taksim'di, Ortaköy'dü, o civarlarda arattırdım Polise ama gitmeme bulamadım. sebebiniz de enteresan, merak ettim. Programa geliyorsunuz Ya bizim polislik bir işimiz yok. Yani ama çocuğunuz kaybolmuş. Bunu ihbar etmeniz gerekmiyor mu? bu çok büyük ihtimalle o Görkem miydi, Göksel miydi? O çocuk bunun aklına girdi. Bunu kaçırdı, götürdü. Yani evlenecekse, seviyorsa bunun bir yolu yordamı var. Gelsin gitsin. Bak, Yolu yordamı ne? gelecek isteyecek ailesi. Biz de vereceğiz. Korkmuş olabilir mi kızınız? Niye korksun ki? Ben korkulacak adam mıyım? Siz evlenmesine karşı çıkar mıydınız? Hayır, söylese? niye karşı çıkayım? Ya, 18 olmuş artık daha bu yaştan sonra evlenip evlenmemesine. Niye karış? Evlenecek yaşa geldiğini Tabii ki gel, düşünüyorsunuz zaten tabii ki gel. siz. Bir problem olmazdı diyorsunuz. Tabii ki olmazdı. Hiç kötü alışkanlığı falan yoktu diyorsunuz. Az önce Kötü de- alışkanlığı vardı hanımefendi. Telefonda sabahlara kadar neler yapıyordu? Acaba kimlerle görüşüyordu? Kimlerle canlı yayın yapıyordu? Kime yüzünü gösteriyordu? Bilmiyoruz ki. Bunlara tanık oldunuz mu? Yani odasına kapanıyordu. O telefonla ne yapılabilir başka? Bir sürü şey yapabilir. Yakın arkadaşıyla dertleşebilir. Telefonunda bir oyun yüklüdür, oyun oynayabilir. Öyle değil mi Döne Hanım? Hanımefendi Yok, hangi kötü bir zamanda şey yaşıyoruz? yapmıyordu. Görmüyor Yani muyuz illa kötü bir çocuklarımızı? şeye yoruyorsunuz ya, belki kötü bir şey olmak zorunda değil. Çünkü en iyi tanıyan annesidir ya kızını. Onunla vakit geçiriyordum. Kötü bir şey yapmıyordu benim çocuğum. Siz neden kısık sesle cevap veriyorsunuz bana Döne Hanım? Normal halim. Hep böyle misiniz? Konuşsana ya. Senin sesini ben bile zor duyuyorum. Aslanım nasıl duyacak? Peki kızınız giderken siz evdeydiniz. Evet. Evden çıkarken hiç çantası büyük müydü, yanına bir şey aldı mı, üstünde başında ne vardı? Hiçbir şey almamıştı. Olur mu? asla Hiçbir şey almamıştı. almamıştı. Sakladığım parayı bile almış götürmüştü. Çocuk Ne mu para? yetiştiriyoruz, hırsız mı yetiştiriyoruz anlamıyorum. Para mı almıştı evden? Tabii Öyle ki canım. demeyelim lütfen. Kızınız sonuçta bu sizin. Olur mu canım yani sonuçta yanına paramı alıp gitmiş. Bu hırsızlık değil mi? 5.000 lira. Aslanım onunla ne olur ki? Evden 5.000 lira mı almış giderken? O paranın kazanmasının yolunu biliyordur. O kesinlikle o işten ayrılırken tazminatını da almıştır. O parayı da cukka kendine almıştır. Evden 5.000 lira aldı. Başka hiçbir çanta var mıydı? Eşya koymuş muydu? Evde eksik bir şey var mı? Mesela şunu da Hiçbir almış şey yok. götürmüş dediniz mi sonrasında? Hiçbir şey almamış yanına. Hiçbir şey almamış. Hiçbir şey almadı. Üstüyle başıyla, Üstüyle küçük başına. koluna taktığı çantasıyla çıktı gitti bu kız. Evet çıktı gitti. Yanına hiçbir şey almadan 5.000 TL dışında bir parası da yoktu üstünde. Arkadaşlarımla buluşacağım dedi. Hiç şüphelenmedim. Çok da bakmadınız mı yani? Yoktu, çanta yoktu. Ben giderken gördüm. Yanında çanta yoktu. Peki dönmeyince ne yaptınız? Dönmeyince gelir sandım ben. Ümitle bekledim yani. Çok Çocuğum beklersin, sonuçta çok arkadaşlarımla buluşmaya diye çıktı. Gelir sandım. Hiç yapmamıştı böyle bir şey. İlk defa oldu. Hanımefendi bu tür şeylerden anlamaz. O çocukların ne halde olduklarını bilmiyor ki. Ne Kendi- halde? kendi kendine- Ne halde olabilir çocuk? Dönem çocuklarını görmüyor musunuz? Nasıl canlı yayınlar yapıyorlar, nasıl görüntüler, nasıl...
Siz de niye- benden daha iyisiniz Siz niye diyorsunuz. hep kızınızın kötü yola düştüğüne dair bir imaj sergilemeye çalışıyorsunuz? Çünkü ortam kötü hanımefendi. Peki o zaman kızınıza neden sahip çıkmadınız? Ortam madem daha bu nasıl kadar sahip kötü ve çıkabilirim? kaygılısınız. Daha nasıl sahip çıkabilirim? Ne yaptınız sahip çıkmak için? Babalık yaptım Ne yaptınız babalık? Kızınız evden kaçmış, haberiniz bile yok. Ertesi gün öğreniyorsunuz. ama yani Bir polise bile gidip haber vermiyorsunuz. polise niye haber vereyim hanımefendi? Bakın Ne- evden biri kaçarsa ilk yapacağımız şey polise gitmektir. Bunu bildirmektir polise. Hanımefendi ne yaptığını biliyoruz biz. Çok büyük Biliyorsanız ihtimalle kızınızı söylüyorum neden diyorum. getirmediniz? Programa başvurdunuz. Siz bulursunuz diye geldik. Ama ne yaptığını çok büyük ihtimalle biliyorum. Ne yaptı? Bu Görkem veya Göksel miydi? Çok iyi hatırlamıyorum. O çocuk bunun aklına girdi. Allah bilir neler vaat etti. Bunu aldı, Peki kandırdı, götürdü. Siz kızınızı öyle mi yetiştirdiniz? Hemen 2 günde gidip birilerinin himayesi altına girecek, evlilik yapacak bir kız çocuğu olarak mı yetiştirdiniz? Hanımefendi kızınızı? dik başlı bir çocuktu o. 18 yaşına gireyim de göreceksiniz neler yapacağım diyordu. Bizi tehdit ediyordu, al işte. Niye böyle diyordu size? Niye öfkeliydi? Onu bilemem. Düşündünüz mü kızıma- hiç? Ben çocuğuma herhangi bir şey yapmadım. Ben çocuğuma babalık yaptım. İşten eve, evden işe. Başka bir şey yok. O babalık yaptım dediğiniz o kavramın içinden bir tane örnek verir misiniz bana? Daha nasıl örnek verebileyim? Bir tane örnek verin mesela. Saçlarını tarardım, derdini dinlerdim, ağladığında başını omzuma yaslardım. Hanımefendi ben Saçını babayım, ben okşardım. anne değilim. Onu anası yapar. Ben niye yapayım? Şimdi bu saydıklarınızı yapmadınız. Bunları anneler mi yapar? Tabii ki anneler yapar. Anladım. Bunu aslında babalık dediğiniz şey ne o zaman size göre? Babalık dediğimiz şey o kızın eğitimini, işte kocaya gidene kadarki hayatını idame ettirmek. Eğitimini Parasını kazanmak. Eğitimini tamamlatabildiniz mi? Size göre babalık buysa. Eğer devam etmek isteseydi ettirirdim tabii. Eve para getirebildiniz mi? Kızınıza Elimden yeteri kadar. geldiğince çalıştım ettim O yani. zaman neden çalışmak istedi bu kız? Para O, kazanmak o istedi. kendi isteğiydi. Şimdi bakın babalık nedir biliyor musunuz? Babalık öyle höt höt bağırıp burada karınıza böyle cimcirip ondan sonra onu burada bastırıp yüksek sesle konuşup buradaki insanlara da bu şekilde yok çayımı getirin, yok kahvemi getirin, yok beni burada bekletmeyin falan demek değildir. Ne demektir? Tamam mı? Babalık demek çocuğunuzu karşınıza alırsınız. İyi misin diye gözlerinin içine bakarak sorarsınız onda bir tuhaflık olduğunu. Hanımefendi bir problemi varsa gelir anlatır. Babalık demek sevgi göstermek demektir. Babalık demek kızının saçını taramak, örmek, okşamak demektir. En çok hangi yemeği seviyor sizin kızınız? Ne bileyim. İşte bunu bilmek demektir babalık demek. Babalık sevgi göstermek, güven vermek demektir. Ben sevmiyor muyum kızımı? Anladığım kadarıyla bu kız sizin evinizde Ne yapıyorsun sen ya? güven hissedememiş. Tamam mı? Anladığım kadarıyla aynı duyguları şu anda eşinizde yaşıyor. Neye alıyorsun sen ya? Şşş. Alo. Şimdi Ne oldu? bir Neye bana alıyorsun? bakar mısınız? Bir o elinizi indirir misiniz oradan karınızdan? Bu değil. Karım değil mi ya? Bakın benim yanımda karınıza böyle davranamazsınız. Bu kadar insanın içinde karınıza böyle davranamazsınız. Aslında karınıza hiçbir zaman böyle davranamazsınız. Tamam mı? O kadının bir adı var. Bu değil bu kadının adı. İstediği gibi konuşur, ister sessiz konuşur, ister bağırarak konuşur. Size ne bundan? Siz niye bu kadar bu kadını sindiriyorsunuz? O beni temsil Siz ediyor. neden bu kadını korkutmaya çalışıyorsunuz benim yanımda ve gözümün önünde? Ne korkutması? Seni korkutuyor muyum ben? Söylesene ya. Hep böyle ağlar. Başka bir şey yaptığı yok ya. Kendinize Anasına bak, gelin. kızını al işte. Elinizi indirin, kendinize gelin. Benim programımda bir kadına böyle davranamazsınız. Tamam? O benim karım. Bunu size küçüklük yaşlarınızda annenizin öğretmesi gerekiyordu. Ben oğlumu her gün karşıma alıyorum. Kadınlara nasıl davranması gerektiğini, evde 1 yaş büyük ablasına elini kaldırmaması gerektiğini her gün öğretiyorum bakın. Bir kere değil, her gün. Hanımefendi Tamam. bizim toplumda böyle. Biz böyleyiz. Sizin toplum, bizim toplum diye bir şey yok.
sizin gibi insanlar olduğu sürece böyle kadınlar sindiriliyor. Ben buna müsaade etmiyorum bu programda. Elinizi kaldırmaya devam edecekseniz lütfen çıkın gidin bu programdan. Ben karınızla kızınızı bulma yolunda mücadeleme devam ederim. Tamam Siz ya. bana bu şekilde davranacaksanız ben böyle devam etmem bu Tamam programa. hanımefendi, tamam. Ben kızımı bulmaya Tamam. geldim. Sizinle tartışmaya gelmedim. O zaman ona göre davranın. Karınıza da ona göre davranın. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben tahsildarım. Bir şirketin faturalarını alıp götürme işleri yaparım. Faturaları yatırırım. Bu tür işler işte. Bu tür işler artık internet üzerinden yapılıyor. Böyle işler kaldı mı? Bizim şirkette var. Bizim şirkette Çok hala eskide devam kaldı ediyor. bunlar aslında. Düzenli bir işiniz var mı? Bu işte, bu işi yapıyorum. Sabah gidip akşam geliyorsunuz. Tabii sabah gidip akşam geliyorum. Tahsildarlık. Tahsilat yapıyorsunuz aslında ve fatura ödeme işleri yapıyorsunuz. Evet, doğrudur. Siz yani bir ofis çalışanısınız gibi düşüneyim ben. Doğrudur, asla. Peki Döne Hanım, kızınız giderken herhangi bir not, evin içine herhangi bir yere bir şey bırakmış mı? Siz- Aradım her yeri, yastığının altına da baktım, bir şey bulamadım. Tam 15 gün oldu ve hiçbir haber yok. İki Yakınlarına da aradınız, sordunuz. Hiçbir şekilde bir Arkadaşlarını yer. aradım, sordum. Hiç kimseden haber alamadım. Soracağım kimse bunu. görmemiş. Eminim aramışsınızdır ama cep telefonunu arıyor muydunuz? Aradınız mı her gün? Cep telefonunu aradım. Ben aradım. Hatta başka numaralarda da aradım. Sesimi duyar duymaz kapatıyor. Hatta Döne'nin sesini duyduğu zaman bile kapatıyor. Kötü mesaj da yazdım. Çok sert bir mesaj yazdım. Ama ona rağmen yok. Çok sert bir mesaj yazdınız. Tabii. Hala aynı yolda devam ediyorsunuz siz, anladım ben. Siz de arayınca mı kapatıyor kızınız? Evet, kapattı. Kötü bir şey için, kötü niyetle yaptığına inanmıyorum. Kötü bir amacı yok. 15 gündür nerede ana? Benim başımı belaya sokacaksınız. Peki siz iç dünyanızda bir suçluluk hissettiniz mi bir baba olarak kızımı koruyamadım diye? Ben niye kendimi suçlayacağım ya? Aha bu. Bakın, Pısırık. bakın. Programa geldiğiniz andan itibaren sessizliğimi ve nezaketimi korudum. Çünkü bir anne baba var karşımda ve 2 haftadır evlatları kaybolmuş. Sustum, sizin acınıza verdiğim için sustum. Bir daha o elinizi kaldırırsanız bu programdan sizi göndermek zorunda kalırım. Tamam. Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Ekip arkadaşları bir numara bulmuşlar. Belki kızınızdır, aramak için gidiyorum. Sizin sahip çıkamadığınız kızı bulmaya gidiyorum. Tamam? Sizin bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim. Söylememi istediğiniz bir şey eğer ulaşırsam. Kızımı özledim. Bize iki tane numara vermişsiniz. 2 numara mı? Şimdi biz o 2 numarayı arayacağız. Evet, Ben 2 bir tane. numara vermiştim size. 2 numara ne? Ana. O eski bir numaraydı. Hangi numara? Eski bir numaraydı o. Onu kullanmıyordu. Belki dedim hani açar onu. Ya İyi 5 yaptınız. sene önce aldığımız numara. Ben iptal ettirdim onu. Sen niye verdin ki telefonu? Hanımefendi onu aramayın boşu boşuna. Olsun, biz onu da arayacağız. Ekip arkadaşlarım zaten onu da aramıştır. İyi ettiniz, verdiniz bize o numarayı. Ümit ettim. Belki Ümit olur. ettiniz ana yüreği. Çok iyi Evet. anlıyorum sizi. Hiç merak etmeyin. Ben şimdi gidiyorum, elimden geleni yapacağım sizin için. Tamam mı? Sen var ya sen. Her şey senin başının altından çıkıyor. Bana baksana ya. Ağlayıp duruyorsun. Rezil ettin beni burada ya. Beni de savunmadın. Kadın bana neler söyledi. Sen nasıl kadınsın ya? Senin yüzünden gitti zaten o kız. O telefon ne telefon? Ya 5 yıl önce kapattığım telefonu sen niye veriyorsun? Ağlamaktan başka yaptığım bir şey yok. Sevgili izleyiciler, beyefendi bir kere bile kızım demedi, gördünüz mü? Hepiniz duydunuz değil mi? Kızının sağlığıyla ilgili en ufak bir endişesi yoktu. İyi mi, kötü mü, hayatta mı, başına bir şey geldi mi? Umurunda bile değildi. Annesi peki, Arzu'nun annesi, içe kapanık, sessiz, konuşamayan, kafası önde, belli ki korkan bir kadındı.
Sevgili izleyiciler, çok ilginç bir detay var. Döne Hanım bize 2 tane telefon numarası verdi. Biri zaten şu anda Arzu'nun kullandığını söyledikleri ama kapalı olan telefon numarası. İkincisi ise 5 yıl önceki hat, aslında kullanılmayan eski telefon dedikleri ama o telefon numarası bizim şu an arayacağımız telefon numarasıyla aynı numara değil. Yani Döne Hanım eşine masada yalan söyledi. Şimdi Arzu Hanım'a o numaradan ulaşmaya çalışacağım. Alo. Merhabalar, Arzu Hanım'la mı görüşüyorum? Evet buyurun benim. Arzu Hanım, ben Star TV'den arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya. Müsait misiniz? Müsaitim. Bir durum mu vardı? Bir durum yok, endişelenmeyin. Sizin için bırakılmış bir hediye var. Ne hediyesi? Siz bizim programımızı izliyor musunuz? Evet izliyorum. Tamam, beni tanıyor musunuz? Evet tanırım Aslı abla. Tamam. O zaman Arzu ablacığım, ben aracımı senin evinin oraya yollamak istiyorum. Sana gönderilen hediyeyi, çünkü sana ulaştırmak istiyorum. Ay, ben yerimi söyleyemem. Önce bir sakin ol. Güvende olduğunu bil, beni tanıyorsan bana güveniyorsundur diye düşünüyorum. Bana güveniyor musun? Evet sana güveniyorum. Sen yalan söylemezsin ama yerimi söyleyemem. Peki şu an olduğun yerde rahat mısın? Hazır. Güvende misin? Güvendeyim. Tamam. Aracımıza neden inmek istemiyorsun? Ben arabayı senin evinin önüne yollasam. Çünkü beni birinin aradığını düşünüyorum şu anda ve bu durum beni korkutuyor. Şimdi senin adresini hiç kimseyle paylaşmayacağım desem peki? Sadece ekip arkadaşlarımdan şoför arkadaşla paylaşacağım desem? Sana söz versem bununla ilgili, bana güvenir misin? Tamam güvenirim. Güvenir misin? Güvenirim. Tamam, peki ben şimdi telefonu kapatacağım. Arzu, senden tek bir şey istiyorum. Bu telefon numarasına konum yollamanı istiyorum. Şu an bulunduğun yerin konumunu yolla bana. Ben hemen aracı çıkarıp senin evinin önüne, oraya yollayacağım arabayı. Tamamdır aslanım. Tamam. Korkma, tamam mı? Lütfen bana güven. Tamam. Tamam. O neydi öyle? Bana bak. Bana bak. Sakın ha. Evde hesabını sorarım ona göre. Arkadaşlar, konum geldi. Enis, ben sana bunu iletsem sen hemen organizasyonu yaparsın. Yolladım sana. Bir bak bakalım, kontrol et. Konumu hemen ekibe ver. Ha, yakındaymış, hemen yolda. Hemen araç yola çıksın. Sevgili izleyiciler, aracımız şu anda Arzu'nun kapısının önünde. Arzu da arabamıza inmiş. Şimdi tekrar Arzu'yu arayacağım. Alo. Alo, Alo. Arzucuğum, inmişsin aracımıza. Evet indim ben aslanım. Tamam. Şimdi ablacığım, orada bak bir kasa var, gördün mü? Gördüm. Tamam. Kasanın üstündeki zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açar mısın, sana zahmet? Bir zarf içinde de annem bana para göndermiş. Ne kadar göndermiş? 1000 TL. 1000 TL göndermiş. Başka ne çıktı? Bir de not. Seni çok seviyorum demiş. Hı hı. Bir de kaç kızım demiş. Aslanım Telefonla konuşuyorum. çok özür dilerim. Biraz önce kameraman arkadaşlar fark ettiler. Biz biraz önce çekimi yaparken şöyle bir işaret gördük. Siz neden bu kadını korkutmaya çalışıyorsunuz benim yanımda ve gözümün önünde? Ne korkutması? Seni korkutuyor muyum ben? Söylesene ya.
musun? Evet, Ben bunu aslında nasıl fark edemedim? de- Arzu bir dakika canım. biz de biraz önce kendi aramızda konuşurken arkadaşları uyardılar. Kamera kayıtlarını geriye aldık, baktık ve Hemen gidiyorsunuz. Kadını alıyorsunuz. Adamın yanından bir bahane uydurup hemen kadını alıyorsunuz. Arzu'yu buraya getireceğim. tamam. Aslanım annem iyi mi? Arzucuğum annen iyi. Merak etme. Tedirgin olacağın, panik yapacağın hiçbir şey yok. Ben senden sadece buraya gelmeni rica ediyorum. Tamam. Tamam mı? Seni buraya bekliyorum. Tamam. 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 Hemen hadi gel Arzu. Sevgili izleyiciler, biraz önce Enis'in bana gösterdiği şey yardım işareti. Sessiz yardım işareti. Döne Hanım bunu bize göstermiş. Ben masanın altından görememişim. Kameraman arkadaşlarım görmüş. O yüzden Arzu'yu acil bir şekilde buraya davet ettim. Döne Hanım'ı da hemen o adamın yanından ayırsınlar diye Enis'e söyledim. Onlar şimdi Döne Hanım'ı ayırıyorlar. Ben de hemen onun yanına gidiyorum. Geliyor mu Döne Hanım arkadaşlar? Nerede? Döne Hanım'ı alıyoruz şu anda. Ayırıyoruz. Yani. Tamam. Arzu Arzu- neredeymiş? Arzu arabada Aslan'ın bir 5 dakikalık kadar bir yolu kaldı. Tamam. Ya hala eğilmiş duruyorsun. Bak kadının yanında beni rezil ettin. Sakın bir daha yanımıza geldiğinde bu şekilde davranış yok. Tamam mı? Şşş. Alo. Şşş. Dik dursana ya. İnsanlar bize bakıyor, görmüyor musun? Beni de bir şey zannedecekler senin yüzünden. Kadın baksana kadın. Şu bizim avukatı arayalım Enis. Bu adamın adli sicil kaydına bir baktıralım. Baktıralım çünkü bu adamın anlattıklarının içinde yalanlar var. İşine, gücüne, adli siciline, komple hepsine bir baksın. Biz bir emin olalım ne var ne yok. Tamam. Arıyorum yani. Merhaba Döne Hanım. Mikrofonunuzda bir sorun var. Benimle bir gelebilir misiniz? Nereye kardeşim? Hemen geleceğiz. Burada halledemiyoruz çünkü de kadın kadını arkada halledelim, olur mu? Yarım saattir burada oturuyoruz. Mikrofonda bir şey yok. Şimdi mi ortaya çıktı? Kablosunda bir problem olmuş beyefendi Ya de o tekrar zaten o konuşmaz, yüzden. ağlamaktan başka yaptığı bir şey yok. Hemen geleceğiz. Bir kontrol edelim, hemen geleceğiz. Tamam ama fazla geç kalma ha. Tamam. Bekliyorum burada. Merak etmeyin. Sessiz yardım işaretinizi gördük. Aslanımın yanına gidiyoruz şimdi. Panik yapmayın. Tamam, teşekkürler. Aslanım ne Gel. oldu? Apar topar beni buraya getirdiler. Gel otur Döne Hanım. Biz gördük. Şart. Biz gördük. İyi misin? Senin sessiz kalmana gerek yok. Kafanı öne eğecek bir şey de yapmadın. Hiç kafanı öne de eğme. Kafanı kaldır, dimdik tut. Sen çok iyi bir annesin çünkü. Döne Hanım, biz senin sessiz yardım çığlığını gördük. El işaretini gördük. Seni o yüzden o adamın yanından apar topar buraya getirdim ben. Seninle konuşmak istedim. Sana tek bir sorum var Döne Hanım. Çok özür dilerim. Şiddet görüyor musun? Kızın şiddet görüyor mu?
Evet. Peki sen kızının nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama evden gitmesini ben istedim. Daha dayanacak gücüm kalmadı. Çocuğum gözümün önünde eriyip gitmesine daha fazla sessiz kalamadım. Şiddet görüyordu yavrum. İftira. Yapmadığı şeyleri yaptı diyordu babası. Çocuğu rahat bırakmadı. Çocuğun çalıştığı zaman elinden parasını da alıyordu. Bir rahat huzur vermedi. Eğitimini bitirmesini o mu istedi? Evet, babası bıraktırdı. Babası mı bıraktırdı? Bir şey söyleyemedim yanında. Korkudan görüyorsunuz zaten sizin yanınızda bana nasıl hareketler yapıyor. Yani bunu sizin yanınızda yapıyorsa Evde neler zaman yapıyordur? bir de bunu düşünün. Ben sana söz veriyorum ki bugün ne kızın ne sen o adamın yanına bir daha dönmeyeceksiniz. Tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı Sen olsun. ki o kızına, kasaya bir not bırakmışsın. Ben bir anne olarak o notu yazmanın bir annenin kızına kaç kızım bu evden demesi hiç kolay bir şey değil sevgili izleyiciler. Çok zor bir şey. Anne baba evde çünkü düşünsenize bu dünyada annenize babanıza güvenmeyeceksiniz. Kime güveneceksiniz? Ama annesi diyor ki kızına evden git. Evden kaç yani bu dışarısı evden daha güvenli diyor aslında. Kaç ve canını kurtar diyor. Bir annenin bunu yazması o kadar zor bir şey ki. Aslan buralardaysa bizi duymasın. Ne olur. Hiç merak etme. Ulaşamasın bize. Çok korkuyorum. Sen şu anda hiç olmadığın kadar güvendesin. Ve Allah şunu razı düşün olsun. şunu düşün ki Allah senden de razı olsun. Ve şunu Amin. düşün ki kızın başına hiçbir şey gelmeden yanımıza şükür, geliyor çok yolda, şükür. güvende. Çok Ve şunu şükür. düşün bundan sonra o adamla yan yana olmayacaksın. Emin Çok olabilirsin şükür. bundan, tamam mı? Çok Bizim şükür. korumamız altındasın artık. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki buraya gelmişim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında sen bugün çok büyük bir şey yaptın. Hepimize de onu gösterdin. O el işaretiyle Televizyonda görmüştüm, yapıyorlardı. Belki işe yarar diye düşündüm. Öyle bir ümit işte. Ümitlere sarılıyorum hep. Ben küçük küçük ümitlere sarılıp tutunmaya çalışıyorum. Psikolojik şiddet de gösteriyordu. Hem psikolojik hem küfür, hakaret, itme, kalkma, hor görme. Hiç sevgi görmedim, hiç mutlu olmadım. Zaten istemeyerek evlendirildim. Evde kalmayayım diye beni verdiler. Evlendiğim günden beri bir gün görmedim. Bir gün mutlu olmadım. kaç yaşında evlendin? 18 yaşında. 18 yaşında evlendin. Peki bu kadar zulüm gördün, eziyet gördün. Annenin gördüm. babanın evine gidemedin mi? Onlara Sahip söyle. çıkmadılar. Abim zaten psikopat. Babam desen öyle. Sahip çıkmadılar. Zaten bir memlekette yapıldı. Sonra İstanbul'a geldik. Öyle. Kaldır şu Aynen. kafanı dönemde. Kaldır şu kafanı. Kurban olayım kaldır şu kafanı. Hiçbir zaman Yüzümüze- kafamı kaldırma. Hep başım önümde gezdim. Hep sus kes. Sen bilmezsin. Sen etmezsin. Kıskanç mıdır nedir ben de bilemedim ki. Sen ne oldu da o kağıdı yazabildin kızına? Unut. Canıma tak etti. Dışarısı güvenli mi ki sen bunu diyebildin kızına? Ne bileyim bir anda işte bir can havliyle. Kalacak yeri yok, yaşayacak yeri yok, parası yok, pulu yok. Bir 5.000 lira bir para dedi ya hani. Hı hı. Onu o parayı verdim eline. Ondan ne olacak ama Ondan yine ne de olacak? 2 gece pansiyonda kalamaz o kız onunla. ama işte Yine de ilk etapta. evden daha mı güvenli geldi dışarısı sana? Evet bana O kadar mı kötü bu evin içi? o kadar kötü. Evde sanki cehennem azabı çektiriyor bize. Canınız tehlikede miydi evde? Evet canımız tehlikedeydi. O yüzden ne yapayım ben bari yandım evladım yanmasın dedim. Sen bari o 5.000 kendini- lirayı nereden buldun? Ben onu kenara koymuştu. Ondan aldım öyle
Verdim kızın eline. Kızım kaç kendini kurtar dedim ya. Ne yapabilirim? Peki kasa Biliyordum gittiğini yani. 1000 lirayı biriktirerek mi verdin kızını? Evet. Onu da öyle küçük küçük kenara koymuştum. Dedim kızım al bunu da. harca. Sen bu programa aslında kızını bulmaya değil, kızına kaç demek için geldin ha? Evet. Bir yönde de öyle oldu yani. Öyle de diyebiliriz. Kendi aslında canını da hiçe sayarak yaptın. Yarın öbür gün bu adam bu programı gördüğünde, izlediğinde diyecek ki bu kıza kaç demişsin? Evet. Ne yapacaktın o zaman? Seni dövecekti gene. Evet Belki canıma senin canını alacaktı. düşünemedim. O anda evladımın canı daha tatlı geldi bana. Şimdi bir anda gözüm döndü yani. Düşünemedim ne olacağını. Sonrası dedim sığınayım. Belki bana yardımcı olurlar. Ümit ettim. Planlamış mıydın burada o yardım çağrısını yapmayı? Aslında hiç planlamadım. Kendiliğinden gelişti bu. Gerçekten Aklıma mi? geldi. Bir anda o slogan aklıma geldi. Yapayım belki bir gören olur kameramanlardan birisi. Kameraman arkadaşlarımız görmüş biliyor musun? Evet. Ben göremedim onu. Teşekkür Çünkü sen ediyorum elinin onlara. masanın altında kalıyordu. Ama yüzünde değişik bir ifade vardı. Kaşını gözünü böyle bir şey Evet. ima eder gibi. Onları hissettim ama. Huzursuzdum yani. Korkak, ürkek, onun o tavırlarını illaki anlarsınız. Bunca zamandır hani program yapıyorsun, insanları Çok iyi tanımışsınızdır anladım. diye. Başta da çok sessiz kaldım fark Evet. ettiysen. Evet. Çünkü onun dökülmesini, anlatmasını bekledim ben Evet. aslında. Sessiz kalarak, Evet. ona ılımlı giderek, onu alttan alarak. Evet. Onun biraz içindeki o, anladım çünkü öfkeyi, Evet. o adamı çıkarmasını istedim aslında. Herkes görsün istedim aslında o adamı. Çok iyi yaptınız. O sadece denizde bir kum tanesi. Onun gibi milyonlarca var etrafta. Çok doğru söylüyorsun. Peki Done Hanım, sen kızın evden kaçtı. Kocanla birlikte çıktın sokaklara, kızını aradın mı? Evet aradık. Hatta trafikte ters yöne girmiş bu. Adamın bir tanesi buna, çocuğun bir tanesi ailesi yanında, çocuğu yanında. Buna diyor ki işte ters yöne girdin kardeşim diyor. O adamı dövmeye, darp etmeye uğraşıyor. Arabadan almaya uğraşıyor. Tabii. Yani çok gözü dönmüş yani bu insanın ne yaptığı belli değil. Darp mı etti adamı? Darp etmeye çalıştı, arabanın içinden almaya çalıştı yani öyle. Suç Ben- kaydı var mı eşine? Suç kaydı işte bir sene kadar önce bir hapishaneye bir girip çıkmıştı. Öyle mi? Evet. Hı hı. Onun dışında başka senin bildiğin var mı? Onun dışında ben bu kadar biliyorum. Bilmiyorum daha ne Bizim yaptı. şimdi avukatlarımız, ekip arkadaşlarımız eşinin adli sicil kaydını çıkartacaklar. Birazdan bütün o suç dosyaları önümüze gelecek varsa eğer. İnşallah. Ki ben tahmin ediyorum ki böyle bir adamın dosyası kabarıktır. Sen eşinden şiddet görüyorsun. Evet, Hiç gidip hastaneye darp raporu aldın mı? almadım. Korktun mu? Korktum, çok korktum. Peki korkmaman gerektiğini biliyorsun değil mi? Senin Evet. kaçmaman gerektiğini. Cahillik Senin ettim. sessiz kalmaman, onun sessiz kalıp onun kaçması gerektiğini biliyorsun değil mi? Çok pişmanım, çok cahillik ettim. Peki hiç hastaneye gittin mi? Gidemedim hiç. Grip olurdum, evden çıkamazdım. Neden? Hiçbir yere yollamazdı. Yani evde kendi kendime hastalığımı geçirmeye çalışırdım. Evde grip olduğunda bile kendi kendini iyileştiriyordun. Çünkü evden çıkmana izin vermiyordu. Vermiyordu. Neden vermediğini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Neden vermiyor biliyor musun? Sen düzenli olarak şiddet görüyorsun. Evet. Darp ediliyorsun. Ve sen kulak burun boğaza bile gitsen, Evet. doktor senin vücudundaki, kulağındaki, burnundaki her neyse o hasarı görecektir. Senin darpa uğradığını zaten tespit edecektir. O da onu bildiği için seni kapı dışarı hastaneye bile yollamıyor. Cahillik ettim. İşte bak buradan bizi izleyenlere aslında ders olsun diye bunların altını çize çize sana bir kere daha böyle söylüyorum. Bilmedim, bilemedim. Eşini biraz tanımaya çalışıyorum. Neler yapıyor bu adam? İşini gücünü anlattı bana ama altında başka şeyler var mı? O yüzden sana sorular soracağım şimdi, tamam mı? Tamam. Mesela sen biraz önce bana dedin ki biz kızı yolda aramaya çıkarken ters yöne girdik. Orada da bir adamı darp ediyordu dedim. Evet. Bunu etrafta gören duyan olmadı mı? Görenler oldu, hatta kamerayı bile çekenler oldu. Hı, bunları bana söyle. Hı hı. Peki bu adam üstünde silah taşıyor mu? Ama Senin silahını görmedim ama sürekli arabasına bir sopa taşıyor bu. Heh, bak bunlar suç hep biliyor musun? Ehliyetine Sopa. artık biliyorsun sopaydı, kesici aletti vesaireydi. Bunlar arabanın içinde taşındığında hep bir suç teşkil Bilmiyorum. ediyor. Evet.
Şimdi sen bana bunları anlat ki bunlar burada kayda girsin. Tamam. Tamam Sopa mı? vardı arabasında. Sürekli sopa Sopa taşıyordu. mı taşıyordu? Evet. Hmm. Hep bir şiddete meyilli. Hep şiddet, hep saldırgan, Hep hep bir saldırgan. agresif, hep bir böyle darp et, böyle vuruş, böyle sinirli, böyle sabah kalkar sinirli bağıra çağıra, hiçbir şeyden memnun olmayan, tatmin olmayan bir insan. Sürekli hayatı bize zehrediyor. Sanki biz onun ailesi değiliz de düşmanıyız. İnsan düşmanına yapmaz. Ama bilmiyorum, anlayamıyorum bunların sebebini, altında yatan şeyini anlayamıyorum, çözemiyorum, sorguluyorum, çıkamıyorum işin içinden bir türlü. Peki benim merak ettiğim bir soru daha var. Böyle bir adam namusum bilmem ne kızım şöyle böyle diyor ya hani. Hepsi boş da bana göre. Tırıvırı derler bizim orada. Gerçekten öyle benim için. Bu adam senin kızının çalışmasına nasıl izin verdi? Çocuğun elinden kuruşlarını bile alıyordu. Çalıştırıp kızının elinden Evet, çalıştığı parayı Evet, mı alıyordu? Evet. Çocuk telefon Kızının alıyordu. üzerinden para kazanıyordu Evet, bu adam. evet. Kız sürekli kızından para alıyordu. Para alıyor, sürekli alıyor. Çalıştığı yer uzak mıydı kızının? Yok, yakında, hemen 2 sokak ötedeydi. Çocuk Hı hı. zaten işten eve, evden işe gidiyordu. Geldiği zaman da odasına geliyordu. Görkem kim peki? Görkem de bunun iş yerinden çalıştığı arkadaşı. Hı. O çocuk öyle kötü bir çocuk değil. İyi niyetli çocuk. Çocuk buna yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun okulu yarım kaldı ya. Hı. Buna derslerinde yardımcı notlar veriyor. Ondan sonra bunlar telefondan bu notlarla dışarıdan liseyi bitirmeye çalışıyor. Senin Çocuk. kızın okumayı çok He, istiyordu o Babası zaman. da bunu yanlış anlıyor. Bunları karıştırıyor sanıyor. Ben bir şey söyleyemedim onun yanında. Kalkacak bana sizin yanınızda vurmaya kalkacak. Zaten vurma meyillini gördünüz yani. Gördük. Her Elini şeyi kaldırıyor. gördük. Hepimiz Neredeyse gördük. kafama vuracak yani. Hepimiz tavrını gördük. Sana nasıl davrandığını gördük. Bir kadına böyle davranılmaz. Evet. Şimdi ben çocuğumun iyi niyetini görüyorum. Çocuğum okumak istiyor. Okuyup bir yere gelmek istiyor. Hı Görüyor hı. benim durumumu. Ben okumamış bir anne. Babası tarafından yıllarca hakarete, itilmeye, kakılmaya maruz kaldığımı gördüğü için çocuk kendini kurtarmaya çalışıyor. Niye ben çocuğumun arkasında durmayayım? Yani bunda ne kötü niyet var? Erkekmiş, tamam, bu çocuk buna yardımcı olmaya çalışıyor. Çocuğun niyeti temiz. Sen bir anne olarak bunu hissedersin zaten. Evet, bilirsin. hissediyorum. Bunların arasında benim kızımın niyeti tamamen okuyup kendimi kurtarayım anne. Ama babanın niyeti o değil işte. Babanın, çünkü kendi içi bozuk. Buradan bunu gayet iyi gösterir. Hı hı. Kendi niyeti demek ki böyle. İşte Aynaya o, bakıyor. o eğitimsiz, cahil bir adam olduğu için. Evet. Tamam mı? Şiddete meyilli bir adam olduğu Evet. için o dilinin yetmediği yerde elini kullanıyor bu adam. Evet. Bunun gibileri ben çok iyi biliyorum. Hiç eşin Görkem'le yüz yüze geldi mi? Geldi. Hı. Çocuk da zaten yardım ettiğine de çocuğu pişman etti yani. Çocuğu darp etti. Çocuk korkmuştur. Çocuk- Darp mı etti? Evet, çocuk korktu tabii ki. Nasıl? Korkmaz olur mu? Çocuğu darp etti. Vurdu mu Bastı, çocuğu? çocuğu bastı. Çocuk kötü anladığı için, kötü niyetli çocuğu bastı yani. Gün göstermiyor yani. Aklı fikri başka şeylerde. Nasıl Kötü düşünüyor bastı? çocuk hakkında. Çocuğun evine gitti. Ondan sonra bastı çocuğu. Çocuğun evine gitti. Evet. Annesiyle babasıyla yaşadığı eve gitti. Evet, eve gitti, bastı çocuğu. Anası evde. babası bir şey demedi mi çocuğun? O arada bilmiyorum evde miydiler, değiller miydi. Ben orayı anlayamıyorum. Şu anda kafam o kadar kötü, karman karışık bir durumda ki yani nelerin içinde olduğumu bir türlü bu olayın içinden dışarıya çıkamıyorum. Çok normal değil mi? Neler Bilmiyorum. yaşamışsın? Yani karman karışık bir şeyin içerisindeyim. Biliyorum, kendi durumumu biliyorum, kızımı tanıyorum, kızımın babasını tanıyorum. Peki Dön Hanım, sana bir şey soracağım. Buyurun. Bir kadın olarak şimdi kendimi senin yerine koyuyorum, tamam mı? Evet. Düşünüyorum, taşınıyorum. Bir tane kız çocuğum var. Böyle bir adamla evliyim. Evet. Bu adam bana şiddet göstermeye başlıyor. Senin gibiyim. Yani senin Evet. koşullarına kendimi koyuyorum. Gidip mesela boşanmaya kalksaydın ne olurdu? Bunu neden sorduğumu sana söyleyeceğim birazdan. Ne yapardı? Boşanma fikrini çok aklımdan geçirdim. Yapmaya kalktım. Bir türlü yapamadım. Çünkü arkamda kimse yoktu. Ailemden bana sahip çıkacak hiç kimse yoktu. Kendi gücüm de yoktu diyeceksin Gücüm de aslında. yoktu. Güçsüz. Kendi gücün olsaydı O gücü kendimde bulamadım. Bulamadın. O gücü kendimde bulamadım. O yüzden bu adamın Evet. karşısına geçip ben senden ayrılmak istiyorum deseydin ne yapardı sana? zaten darp içinde olduğum için herhalde öldürürdü. Onun bir kademe üstü öldürmek oluyor. Öldürürdü beni demek ki. Gitsen gidemiyorsun, kalsan kalamıyorsun derler ya hani sevgili izleyiciler. İşte tam da böyle bir durumun içindeyiz ya şu anda ve bunun gibi bu ülkede
yüzlerce kadın var. Ve aslında bu kadınlar, Döne Hanım senin kadar şanslı da değil. Burada gelip sesini duyuramayan, kaybolan yüzlerce kadın var. Evet. Yani büyük bir, talihsiz bir hayatın içinde küçücük bir şanstan bahsediyorum ama belki biz bu programla, senin yaptığın şu işaretle biz senin canını kurtardık belki de. Biz kızının canını kurtardık belki de. Sevgili izleyiciler, şu işareti görün, bilin, duyun ve bilmeyenlere öğretin. Şiddete uğrayan kadınların sessiz yardım çığlığını simgeleyen bir el hareketi var. 5 parmağın avuç içine katlanması yardıma ihtiyacım var anlamı taşıyor. Tokat'ta da yine 31 yaşındaki kadın girdiği markette defalarca yaptı aynısını. Ama gören olmadı. Hareketin anlamını bilen de çıkmadı. Talihsiz kadın sessiz çığlığı ata ata ölüme gitti. Tıpkı bugün Döne Hanım'ın, bugün yaptı kameraman arkadaşlarımız bugün bu işareti göremeseydi, ben göremedim. Masanın altında kalıyordu Döne Hanım'ın eli. Göremeseydik biz onları bugün buradan, işte öfkeli bir baba deyip, belki de bu kadar sicil kayıtlarına baktırmayıp, onları kızlarına kavuşturup evine yollayacaktık. Galiba kızınız geliyor. Annem. Kızım iyi misin? Sana Seni bir çok şey mi merak yaptı anne? Niye? Gidelim buradan Her lütfen. zamanki hali yavrum. Gideceğiz Şiddete uğradın inşallah. anne. Yine vurdu mu sana? İnşallah. Allah onun belasını Her vermesin ya. zaman sakin ol kızım. Sakin ol. Anne ne oluyor? Ne oluyor? Anne ne yaptı sana? Merak etme kızım. Yardım edecekler bize aslanım. Onun için buradayız yavrum. Korkmana gerek yok. Hadi gelin endişelenme. oturun böyle karşıma. Gel Gel Arzu. Yavrum benim. Evladım. Yavrum. Sana ancak 1000 lira yollayabildim. Yettim yavrum sana. İyi misin? Annem yetti. İyi misin yavrum? Nerede kaldın? Rahat mı kaldığın yer? Rahat anne. Kaldım İyi, arkadaşlarımla. çok şükür, çok şükür. Sen gidelim buradan. Kalma evde daha. Sen iyiysen ben iyiyim. Arzu, daha hasret gidereceksiniz. Yeter bize ağlattınız, mahvettiniz beni burada. Şimdi iyi misin? Gözlüklerini çıkarsan öyle devam etsek olur mu? Çıkarmasam aslanım. Neden? Öyle. Ben senin yüzünü, gözlerini görmek istiyorum. Annene de dedim hep, kaldır şu kafanı Döne Hanım diye. Senin de suratını görelim. Şiddete uğradım. Hı hı. Şiddete uğrayınca da o adam gözlerime zarar verdi. Bu şekilde devam etmek zorundayım artık hayatıma. Bakışlarınızdan da anladım zaten. Ben de gözlüklerini çıkarınca anladım aslında ne olduğunu ama soramadım, dilim varmadı Arzu. İnanmıştım. Şu andan itibaren güvende olduğunu bil. Tamam mı? Annenin de güvende olduğunu bil. Bir daha o adamla yan yana gelmeyeceksin.
Bir daha sana zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsin. Sen 2 haftadır neredeydin? Nerede kaldın? Biraz arkadaşlarımda kaldım. Görkem'in evinde mi kaldın? Hayır, Kimin? liseden kız arkadaşımın evinde kaldım. 15 gün o kız arkadaşında mıydın? Yok, bir süre başka bir arkadaşımdaydım. Sonra Hı hı. ondan ayrılmak durumunda kaldım. Hı hı. Bir çeşit yalanlar söylemek zorundayım. Niye? Çünkü durumu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de çok iyi insanlar. Zarar görmelerini istemem o adamdan. Memlekete gittiklerini söyledim son kaldığım arkadaşıma da. Baban evi basar diye mi korktun? Evet. Onlara zarar verir diye mi Evet. korktun? Böyle alışkanlıkları var mı babanın? Daha Yapar önce mıydı daha önceden? Yaptı mı? Görkem'e zarar verdi. Ne yaptı? Bizim aramızdaki iletişimin farklı bir boyutlu olduğunu düşünmüş. Çok Hı hı. sevdiğim bir arkadaşım. Ben liseyi yarım bırakmak zorunda kaldım o adam yüzünden. Ders çalıştırıyordu bana. Sonrasında farklı bir şey düşünmüş. Sen aslında liseyi açıktan bitirmeye çalışıyordun. Evet. Görkem sayesinde. Evet. Hı Evet. hı. O da onu darp etmiş, dövmüş. Sol kolunu kullanamıyor, sinirleri. Görkem mi sol kolunu kullanıyor? Evet. Baban yüzünden. Babam. O adam yüzünden. Bak bunları anlatır mısın bize? Şöyle işte mesajlarımızı görüyor. Yanlış bir şey olduğunu düşünüyor, yanlış anlıyor. Öyle olunca da benim yüzümden biraz da ben Görkem'in ablası sayesinde 2-3 mahalle arkamızda bir yerde işe girdim. Tamam. Zar zor zaten ona da izin verdi. Hı hı. Görkem'in ablası olduğunu, tanıdık olduğunu, güvende olduğunu bilsin diye anlattım. Hı hı. O farklı yorumladı artık. Hı Ne hı. düşündü bilmiyorum. Sonra da Görkem'in evini mi bastı? Görkem'in ablasını iş çıkış takip ediyor. Ablasını. Evet. Hı hı. Ona da mı zarar veriyor? Zarar vermiyor ama takip ediyor. Hı hı. Evlerini bulmak için. Evet. Buluyor. Buluyor. Sonrasında kapıyı çalıyor. Hı hı. Benim kızımın peşinden düşecek oğlunuz. Rahat bırakın falan diyor. Hı hı. Görkem Onlar- açıklama yapmak için dışarı çıkıyor. Hı hı. Onu darp ediyor. Ona vuruyor, saldırıyor en başta. Sonra ailesi geliyor. Ailesi gelince onlarla da tartışıyorlar. Arbedeye giriyorlar. Hı hı. Şikayetçi oluyor mu ailesi babandan? Aslında şikayetçi oluyor, polis çağırıyorlar. Ama babam tehdit ediyor. Diyor ki işte bu işin böyle bitmez sonu gelir falan. Hani Hmm. onlar da uğraşmamak için ne yapsınlar? Vaz mı geçiyorlar şikayetlerinden? Vazgeçiyorlar. Babandan korkuyorlar çünkü. Mahalledeki insanlar babanın böyle bir adam olduğunu bildiği için çekiniyorlar mı? Evet, galiba sanırım. Bir şey olmayacak değil mi? Ne gibi bir şey? Sen lütfen anlatır mısın bize bunları? Bak bunların hepsi kayıt altına alınıyor şu anda. Bilmiyorum, sanırım öyle evet. Birkaç tane daha böyle şiddet olayını duymuştum ama. Ne duymuştun? İnsanlara saldırdığını, tehdit ettiğini, çok sinirli biri olduğunu, kimseyle anlaşamadığını. Zaten Size yaptıkları ortada demek istiyorsun ama diyemiyorsun. Evet. Suratından anlıyorum şu anda. Aslanım çok pardon gelmem gerek. Gel Enis, hayırdır? Ben aynen size vereyim şimdi avukatımızdan Gelen, şeyler. tamam, Yani tamam, bilgi ben verir. şimdi Sonra onu- alırım kağıdı. Tamamdır. Arkadaşlar Enis. çekmeyin. Şimdi çekmiyor kameralar bu şeyi ama ben size birebir okuyacağım sevgili izleyiciler. 2 tane darp suçu, bir tane haneye tecavüz. Galiba bu az önce sizin anlattığınız Görkem Bey'in evine yapılan saldırıdan kaynaklı haneye tecavüz dediği. Üstüne bir yıl, üstüne de bir yıllar öncesinde bir şiddet suçu. Yani burada 4 tane suç kaydı var. Zaten yakalanması var bu adamın. Yakalanması olduğu için de sevgili izleyiciler bizim kolluk kuvvetlerine haber vermiş olmamız gerekiyor. Enis onu sen yapmışsındır zaten. İhbar yapılmıştır. Evet, 4 tane suç kaydı çıktı beyefendinin, babanın, eşinizin. Belki sizin bunların birinden ikisinden haberiniz vardı. Doğru mu? Şimdi bu kağıt ne demek oluyor biliyor musunuz aslında? Sizin bu saatten sonra korkacak hiçbir şeyiniz yok. Çünkü zaten bu adamın aranması var Çok şükür. ve buradan çıktığında bu adam evine dönmeyecek. Çok şükür. Tamam mı? Bu adamın gideceği yer belli. Çok şükür. Enis bunları sana veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben zaten sizi o adamın yanına yollamayacaktım. Çok şükür. Bunu size çok teşekkür programın ederim. en başında söyledim. Ama
Bana gerek kalmadı. Kolluk kuvvetleri zaten onu buradan gitmesi gereken, hak ettiği yere götürecek. Rabbime şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ana kız huzurlu, mutlu, güvenli, her şeyden önemlisi bir hayat yaşayacaksınız. Çok şükür. Bizim de elimiz hep sizin üzerinizde Çok olacak şükür zaten. kızım kurtuldu. Evet, şimdi sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Allah ederim. razı Ama sizin olsun. yüzünüzü güldürdüm ya. Bu bana yeter. Bugün yeniden doğduk biz. Sizin sayenizde. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde aslında oldu bu olanlar, biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi normal şartlarda sevgili izleyiciler, ben bu iki hanımefendiye, aslında Arzu'ya şunu sormalıydım. Arzucuğum, babanla görüşmek istiyor musun diye. Ama bugün böyle bir soru yönlendirmeyeceğim. Bugün ben size diyeceğim ki, eşinizden şikayetçi misiniz? Bir şey olmaz değil mi? Hiçbir şey olmaz. Şikayetçi misin, değil misin? Korkma. Ben ondan şikayetçiyim. Ben onu önce Rabbime şikayet ediyorum. Sonra da ben bizim kolluk kuvvetlerine, artık jandarma mı gelir, polis mi gelir, ne gelir, hepsine şikayetçiyim. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Ben bilmiyorum, biliyorsunuz. Siz önümüzdesiniz. Biz duyacağımızı duyduk sizden şu an. Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Arzucuğum, sana dönüyorum. Sen bu adamdan şikayetçi misin? Şikayetçiyim aslanım. Şikayetçiyim. Okuyamadığım için şikayetçiyim. Arkadaşlarımla vakit geçiremediğim için, gençliğimi yaşayamadığım için. Annemi bu halde gördüğüm için. Bundan sonra her şey güzel olacak. Allah'ın izniyle. Aslanım, biz bundan sonra nereye gideceğiz? Ne yapmamız gerekiyor? Sizin benim başımın üstünde yeriniz var. Siz benim misafirimsiniz. Şu andan itibaren bana emanetsiniz. Teşekkür ederim. Tamam mı? Gönlünüz rahat olsun. Ben sizi şimdi ekip arkadaşlarıma emanet edeceğim ama sonra yanınıza geleceğim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ellerinizi bırakmıyorsunuz birbirinize. Bundan Tamam. sonra bırakmam kızımı. Bundan sonra asla bırakmam. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler, bugün şans masası belli ki çok ağır geçecek. Aslanım hayırdır? Yarım saattir eşimi götürdüler, hala gelmedi. Burada yarım saattir bekliyorum, ne çay ne kahve, hiçbir şey ısmarlamadılar. Kabalık etmişiz. Evet etmişsiniz. Hatta Ne ya? etmişiz, kusura bakmayın. Bence de. Şimdi, biz sizin hakkınızda bir araştırma yaptık. Tamam. Bu araştırmada 2018 yılında bir darp yapmışsınız ve bununla ilgili bir ceza almışsınız. Evet. 2023 yılında alacak verecek mevzusu yüzünden 2 kişiyi darp etmişsiniz ve bununla ilgili de sizden şikayetçi olmuşlar. Ne yapacaktım başka? 2026 yılında Görkem Bey ve ailesinin evini basarak 2 kişiyi de orada darp etmişsiniz. Çocuğumla birlikte olmayacaktı o zaman o da. 2026 yılında kızınızı yollara düşüp aramaya kalkmışsınız ya hani. O dönemde de ters yöne girmişsiniz. Orada da 2 kişiyi darp etmişsiniz. Ne yapacaktım? Yol istedim, vermediler. Ve hakkınızda bir yakalama kararı var. Tamam. E'si şu. Memur beyler buyurun gelebilirsiniz. Ne oluyor kardeşim? Ben buraya kızımı aramaya gelmedim mi? Hakkınızda yakalama kararı var. Biz de emniyete kadar. Ya ne alaka, ne Lütfen alaka? zorluk çıkartmayın. Buyurun. Aslanım, aslanım. Lütfen. Unutmayın bunu. Sevgili izleyiciler, sessiz bir yardım işareti gördüğünüzde buna kayıtsız kalmayın. Unutmayın ki insanlık kötü değildir. Ne yazık ki bazı insanlar kötüdür. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.